İlk doğum gününüzü hatırlıyor musunuz? Elbette hayır. Fakat Rebecca Sherlock için durum bizden biraz farklı. O, dünyada yalnızca 80 kişide görülen süper otobiyografi hafızaya sahip. Bizler çağımızın en önemli hastalıklarından olan demans, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmamak için erken önlemler almaya çalışırken, o ise unutmanın ilaç gibi geldiği dönemleri hiç yaşayamamanın ızdırabını çekiyor. Merhaba. Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Rebecca Sherlock, dünyada yalnızca 80 kişide görülen süper otobiyografik bir hafızaya sahip. Bu tanıya göre Sherlock, bugüne kadar geçirdiği en küçük ve önemsiz bir anıyı bile hatırlayabiliyor. Ne var? Benim de hafızam fil gibidir diyebilirsiniz. Fakat Rebecca 12 günlük bebekken ailesinin arabada fotoğrafını çekmesinden tutun da 18 aylıkken gördüğü rüyaya kadar her şeyi en ince ayrıntılarıyla hatırlıyor. Güçlü bir hafızaya sahip olmak ilk başta kulağa hoş gibi geliyor olsa da onun kafasının içindekileri duyunca durum değişiyor. Mesela 12 günlük bebekken babasının isteğiyle arabada fotoğrafının çekilme olayını şaşırtıcı biçimde şöyle anlatıyor. Ailem beni arabanın sürücü koltuğuna oturttu. Babamın fikriydi. Ve karşıma bir fotoğraf makinesi yerleştirildi. Yeni doğan bir bebek olduğum için üzerinde oturduğum koltuk kılıfı ve önümde duran direksiyonun ne olduğunu merak ettim. Tuhaf geliyordu. O dönem henüz bir yere uzanma ve nesnelerin neler olabileceğini keşfetme konusunda yeteneklerim henüz gelişmemişti. Rebecca aynı zamanda bitirdiği kitapların tek bir cümlesini bile atlamadan ezbere okuyabiliyor. Buna örnek olarak Harry Potter serisinin kitaplarını gösteriyor. Kitaptan bir cümle söylendiğinde devamını hiç yanılmadan getirebiliyor. Bebekliğine dair birçok ayrıntıyı hatırlayan Rebecca, ilk doğum gününden şöyle bahsediyor. Birinci yaş günümde günün neyle ilgili olduğunu bilmiyordum. Annem saten bir elbise giymişti ve ben durmadan ağlıyordum. Buna rağmen o günün özel bir gün olduğunu ve birçok insanın beni görmeye geldiğini anlamıştım. Sonra ağlamayı bıraktım. O gün ailem bana Mickey Mouse oyuncağı almıştı. Korkmuştum fakat tabii ki söyleyemedim. Tek yapabildiğim ağlamak ve onu gözümün önünden iterek uzaklaştırmaya çalışmaktı. Rebecca annesinin yanından ayrılmasını hiç istemiyormuş. 18 aylıkken uykuya daldığında gördüğü rüyalardan birinde annesinin evi terk ettiğini görmüş. Rebecca bu rüyanın etkisini hala hissettiğini söylemekte. İkinci doğum gününden sonra ise kız kardeşi Jessica doğmuş. Tabii o kız kardeşin ne demek olduğunu o dönem anlayamadığını söylüyor. Tek hatırladığı oyuncaklarını onunla paylaşmak zorunda kaldığını hatırlıyor. Dediğim gibi bazen çok güzel olduğunu düşündüğümüz bu özellik Rebecca için tamamen bir dezavantaja dönüşmüş durumda. Yeni şeyler öğrenme konusunda zaman zaman güçlükler çeken bu kadın anılarıyla baş etmekte oldukça zorlandığını itiraf etmekte. Rebecca'nın kendini ve bu özelliğini fark etmesi ise daha ilginç. Okuduğu bir makalede 4 yaşından önce bir kişinin anılarını hatırlamasının imkansız olduğunu okuyor ve bu ne saçmalıktır diyor. Söylediğimiz gibi Rebecca 18 günlük bebekkenki anılarını bile hatırlayabiliyor. Hafızasıyla ilgili bu özel durumu keşfeden Rebecca, My Life Puzzle isimli kendi kitabını yazmaya başlıyor. Evet, insan beyninin nasıl işlediğini anlamak ve daha neleri mümkün kılabileceğini keşfetmek adına öğrenecek birçok şey olduğunu biliyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey de var. Hatırlamak kadar unutmak da çok büyük bir nimet. Yani unutmanın ne kadar değerli olduğunu unutmayın.